Bir web geliştiriciyseniz veya bir frontend developersanız, mobil app yapmak istiyorsanız, Swift ve Kotlin öğrenmek istemiyorsanız bu video size göre. Bahsedeceğim bu iki araçla halihazırda bildiğiniz teknolojilerle yani HTML, CSS, JavaScript veya kullandığınız herhangi bir frameworkle React, Vue, Angular olabilir. Gerçek mobil uygulamalar geliştirebilir. Bunları App Store'a veya Play Store'a yükleyebilirsiniz. Bu araçların ilki Ionic, ikincisi Kapasitör. Bu videoda nasıl Ionic ve Kapasitör kullanarak sıfırdan mobil app geliştiriyoruz bunu göstereceğim. Videonun son kısmında da halihazırda bir web siteniz varsa çok kısa bir adımla onu nasıl mobil app'e dönüştürebilirsiniz onu da göstereceğim. Onu merak ediyorsanız videonun sonunu bekleyin. Şimdi şöyle başlayalım. Kapasitör ne? Kapasitör aslında çok basit bir şey yapıyor. Sizin web sitenizi alıp native bir uygulamanın içerisinde WebView olarak gömüp çalışmasını sağlıyor. Buna ek olarak bize sağladığı en büyük kolaylıklardan birisi native platformun Android'in veya iOS'in API'larına erişmemizi sağlayan ara bir katman. Bu ne demek? Biz web geliştirme yaparken mobil cihazların birçok özelliğini kullanamıyoruz aslında. Burada API'lerden kastımız, örnek veriyorum, siz mobil telefonun kamerasına erişmek istediğinizde, rehberine erişmek istediğinizde, fotoğraf galerisine erişmek istediğinizde veya lokasyon verileri, haptik titreşim özelliklerini kullanmak istediğinizde kapasitörün vermiş olduğu API'lerle JavaScript tarafında kodumuzu yazarak çalışmasını sağlayabiliyoruz. Gelelim Ionic'e. Ionic ise aslında bir UI kütüphanesi. İçerisinde hem iOS hem Android hem web'de çalışabilen UI komponentleri barındırıyor. Ne gibi komponentler? Örnek veriyorum. Çeşitli select box'lar, input'lar, formlar, tarih seçiciler, ekrana çıkan pop-up'lar. Ama bunlar tamamen mobil, native mobile uygun olarak tasarımı geliştirilmiş. Yani sizin sıfırdan bir arayüz yapmanıza gerek kalmıyor. Ionic komponentlerini kullanarak direkt native görünen uygulamalar hazırlayabiliyorsunuz. Hatta iOS'e yayınladığınızda iOS gibi gözüken, Android'e yayınladığınızda Android gibi gözüken uygulamalar çıkabiliyor. Şimdi hızlıca başlayalım. Hemen Ionic web sitesine gideceğim size göstermek için. Ionic'in web sitesinde burada direkt Get Start kısmında Ionic CLI'ını global olarak bilgisayarımıza yükleyebileceğimiz bir komut var. Bu komutu direkt kopyalayıp hemen yan tarafta bir terminal açıyorum. Bilgisayarıma Ionic'in CLI'ını global olarak yüklüyorum. Evet, çok sürmedi, 9 saniyede yükledi. Şimdi artık benim Node environment'ımda, bilgisayarımda global olarak yüklü bir Ionic CLI var. Bu CLI ile artık yeni proje başlatmak gibi işlemleri yapabilirim. Development folder'ıma gidiyorum. Ionic start komutunu çalıştırarak yeni bir proje başlatacağım. Sihirbazı kullanmak istiyor musun diye buna hayır diyorum. Şimdi burada benden bir framework seçmemi istiyor. Burada dediğim gibi Angular, React, Vue, siz hangisini kullanıyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben Angular kullanıyorum daha çok, o yüzden Angular'ı seçeceğim. React'ı seçebilirsiniz, Vue'da seçebilirsiniz. Angular'ı seçtim. Projeye bir isim vermemi istiyor. YouTube test diyorum. Burada da bir template seçmemi istiyor. Bu template'den kastı proje ilk başladığında boş bir ekran görmememiz için bize bazı template'ler hazırlamışlar. İşte ne var burada? Tabs dediğimiz altta butonların olduğu sayfaları değiştirebildiğimiz bir template var. Side menü dediği yandan açılan bir menü var. Onları görebilirsiniz. Boş bir template var. Liste ise sadece bir uygulama, listeden oluşan bir uygulama. My First App'i bilmiyorum. Ben genelde Tabs'la başlıyorum. Tabs'ı seçtim. Bu soru Angular'a özel bir soru. React veya Vue seçtiyseniz bu sizde olmayacak. Angular kullananlar için de şöyle çok kısa bahsedeyim. Yeni versiyonlarda artık standalone kullanıyoruz. Eskiden modüllerimiz vardı. 2025'te olduğumuz için ben standalone diyeceğim. Şimdi burası biraz sürecek. Şu an gerekli paketleri yüklüyor. O yüzden bayağı bekledik. Onu beklerken ben yanında VS Code'u açıp projeye bir bakabilirim aslında. Zaman kaybetmemek adına. Şimdi projemiz bu şekilde görünüyor. Package.json'da yüklenen paketleri görebilirsiniz. Source dizininde biz aslında development'ı burada yapacağız. Buradaki dosyalarla uygulamamızı geliştireceğiz. Node modülsü biliyorsunuz, gerekli paketler. Burada farklı olarak aslında görebileceğiniz 2 tane dosya var. Hatta 3 tane dosya varmış. Birisi Kapasitör config.js, Ionic config.json, Ionic starter.json. Ionic config.json'da Ionic ile alakalı birkaç ayar var. Burayı çok ellemeyeceğiz. Kapasitör config'de ise app ID var. Bu önemli.
App name var ve webdir diye bir çıktı klasörümüz var. Şimdi App ID niye önemli? Bu aslında mobil uygulamaların App Store'a yüklenirken aldıkları unique bir ID'yi temsil ediyor. Bunu App Store'a yükleme aşamasında unique bir ID ile değiştirmeniz gerekir. Şimdilik böyle kalabilir. Buradaki app name ise bayağı bildiğiniz telefonla görünecek uygulamanın adı. Bunu daha tabii şık yazabilirsiniz yani. Şu şekilde yazsam sanırım daha güzel olacaktır. Webdir ise aslında şu. Ben Angular'da uygulamamı geliştirdikten sonra ng-build komutuyla React'te veya Vue'da bunun farklı alternatifleri var. Çıktı alacağım. Burada aslında bu çıktının dizinini belirtiyoruz. Yani kapasitör web uygulaması nereden alıp mobil uygulamaya çevirecek onu buradan değiştirebiliyoruz. Bu aslında detay oldu ama neyse. Şimdi döndüm tekrar CLI'ya. Yükleme aşaması bitmiş. Ionic account oluşturmak ister misin diyor. Buna gerek yok. No dedim. Klasöre bir girelim. CD, YouTube, test. Şimdi burada aslında Ionic serve dersek gördüğünüz gibi uygulamayı localhost 8100 portunda serve etti. Burada bir web sitesi olarak görüyoruz şu anda. Üçlü bir tab yapısı var. Tab 1, tab 2, tab 3. Gördüğünüz gibi aslında bir web sitesi. Bildiğimiz burada bir source dizini var. App, tablar, bir Angular komponenti bunların hepsi. Yani React'ciyseniz bu size farklı gelebilir ama burası bildiğiniz bir web uygulaması şu anda. Hatta şöyle bakabiliriz. Gördüğünüz gibi bir web uygulamasıyla karşı karşıyayız. Peki ben bunu nasıl mobil app yapacağım? Gelelim o konuya. Siz ilerlediniz, web uygulamanızı geliştirdiniz. Yani ben burada ne yapabilirim? Mesela example container sanırım şurası. Burada bir takım değişiklikler yaptım. Ne yapabilirim? Export değil de merhaba yazdım buraya. Bakın burada merhaba yazıyor. İstediğiniz bütün değişiklikleri yaptığınız uygulamanızı geliştirdiğiniz mobil app'e çevirmek istiyorsunuz. Bu aşamada yapacağımız şey önce bir build almak. Bu build'ı Angular'da ng-build komutuyla alıyoruz. React'te ve Vue'da farklıdır. Build aldıktan sonra burada yeni bir klasör var. www adında. Bu web projemizin çıktı klasörü, output dediğimiz. Bunu hazırladıktan sonra ki hatırlarsanız kapasitör config'de de bu dizini baz alıyordu, referans alıyordu. Önce iOS platformunu yüklemem gerekiyor. Bunun için npm i add capacitor/iOS. Gördüğünüz gibi kapasitör iOS paketini indirdik. Şimdi bir iOS uygulaması oluşturalım. npx cap add iOS dediğimde projemin bir iOS uygulaması ekleyecek. Aynı şekilde Android diyerek de Android uygulaması ekleyebiliriz. Ama Android'i de yüklememiz lazım öncesinde npm install yaparak. iOS dedim. Bir iOS uygulaması oluşuyor. Şu anda oluştu. Bunu da yine uygulamanın dizininde gördüğünüz gibi yeni bir klasör göreceğiz iOS adında. Android'i de oluşturursanız Android diye bir klasör gelecek. Burada aslında çok bir şey yapmayacağız. Buna hiç dokunmanıza gerek yok. Kapasitör birazdan göstereceğim adımda bu www'deki web uygulamasını alıp bu iOS dizinindeki native uygulamanın içerisinde kendisi koyacak. Bunu nasıl yapıyoruz? npx cap sync dediğimde şu anda www'deki dosyalarla iOS'teki dosyaları senkronladı aslında. Şimdi iOS uygulamasını Xcode'da açabiliriz. Bunun için Xcode'un bilgisayarınızda yüklü olması lazım. Android için de Android Studio'nun yüklü olması lazım. npx cap open iOS dediğimde projeyi Xcode'da açacak. Aslında bütün projemi açmıyor. Sadece iOS uygulamasını açıyor. Projemin içindeki. Şunu açtı yani. Şimdi biraz bekliyorum. Dosyaları bir tanıyor. İlk seferde bu biraz uzun sürüyor ama sonrakilerde daha hızlı. Evet, uygulamamız indekslendi. Şimdi buradan aslında app'e tıklarsam buradan sonrası iOS developerların bileceği şeylerdir. Bizim web developer olarak bilmemiz gereken aslında çok basit birkaç şey var. Buradan uygulamanın adını, ID'sini değiştirebiliriz veya bunlar kapasitör config'den otomatik olarak buraya taşınabiliyor biz sync işlemini yaparken. Buradan versiyon ve build number'ı değiştirebilirsiniz. Onun dışında imzalama kısmından Apple Developer account'unuzu seçebilirsiniz. Bu adım önemli. Gerçekten yayınlamak istediğinizde aynı zamanda gerçekten mobil telefonunuzu atmak istediğinizde bu gerekiyor. Ama Apple Developer hesabınız şu anda yoksa bile simülatör üzerinden uygulamayı görüp geliştirmeye devam edebilirsiniz. Şimdi hemen zaten simülatörde açacağım uygulamayı.
Bunu nasıl yapıyoruz? Yukarıdan bir simülatör seçiyoruz. Ben iPhone 16 Pro'yu seçiyorum. Soldan şurada bir start butonu var. Buna bastığınız zaman birazdan simülatör kendi kendine açılacak. Ve uygulamamız simülatöre yüklenecek. Evet, simülatörümüz açıldı. Evet, gördüğünüz gibi uygulamamız simülatöre geldi. Tab 1, Tab 2, Tab 3. Bayağı bir mobil app gibi şu anda bunu kullanabilirsiniz. Burada merhaba yazıyor, ben değiştirmiştim hatırlarsanız. Simülatörün içerisinde bu artık native bir mobil app. Bakın, ana sayfaya döndüm. Burada benim başka app'lerim var bu arada. Onlara çok aldırmayın. YouTube test adını hatırlarsanız Ionic config, pardon kapasitör config'de mi yazmıştık? Kapasitör config'de YouTube test yazmıştık adını. Simülatörün içerisinde default uygulamalar da var. Artık bizim uygulamamız da var. Basarsam gördüğünüz gibi çalışıyor. Android'de de çok benzer bir süreç var aslında. Orada da Android paketini yükleyip Android projesini oluşturup kapasitör sync dediğinizde bu sefer hem Android'i hem iOS versiyonunu senkronlayacak ve siz ayrı ayrı ikisini de Android Studio'da açıp Xcode'da açıp build'larınızı alabilirsiniz. Bunları da App Store'a gönderebilirsiniz. O aşamalara bu videoda girmeyeceğim. Şimdi gelelim, halihazırda bir web siteniz varsa bunu nasıl mobil app'e çevirirsiniz? Bu kısma geçiyorum. Videonun ikinci kısmı. Şimdi bunların hepsini kapatıyorum. Burada web sitemin bulunduğu projeye gidiyorum. VS Code'da projemi açtım. Bir yandan yine bir Angular projesi ama bir web uygulaması sadece bu. İsterseniz bir serve edip görelim. npm run start diyerek projemi çalıştırdım. Şimdi localhost 4200'e gittiğimde bu şekilde web sitem beni karşılıyor. Bu basit bir web sitesi. İşte bunu mobil app'e çevirmek istiyorum. Nasıl yapacağız? Şimdi bu aşamada Ionic'e ihtiyacım yok. Neden? Ionic bir UI kütüphanesiydi. Sıfırdan bir projeye başladığımızda içindeki komponentleri kullanarak çok daha hızlı bir şekilde web sitesini inşa edebilirdim. Mobil app'i inşa edebilirdim. Ama benim zaten bir sitem var. Angular'la geliştirmişim. Herhangi bir UI kütüphanesi kullanmadım. Ionic'e ihtiyacım yok. Tek ihtiyacım olan aslında kapasitör. Bu yüzden önce kapasitörü projeme yükleyeceğim. Sonrasında aynı adımları tekrar edeceğiz. Bir iOS projesi oluşturacağız. Sync diyerek web projemi iOS projesine aktaracağım. Ve sonrasında Xcode'da açacağım. Şimdi kapasitörün web sitesine gidelim. Evet, burada web siteme eklemek için şu iki paketi yüklemem gerektiğini söylüyor bana. Bunları hemen yükleyelim. Yüklendi. Şimdi npx cap init komutuyla projenin ismi aynı kalsın. Package ID'si bunu sonra değiştirebiliriz. Şimdilik geçiyorum. Oluşturdu. Bu npx cap init komutunun yaptığı şey aslında kapasitör config ts dosyasını oluşturmak. Burada gördüğünüz gibi diğer Ionic dosyaları yok. Sadece kapasitör var. Bu yeterli. Bundan sonrası aynı. npm install kapasitör iOS diyerek iOS paketini indiriyorum. Sonrasında npx cap add iOS diyerek iOS projesini oluşturuyorum. Ama oluşturamadık. Neden oluşturamadık? Şöyle bir fark var. Şimdi hatırlarsanız burada bir çıktı klasöründen bahsetmiştim size. www diye bir klasör vardı. Şimdi Ionic'te proje oluştururken bu çıktı klasörü www. Ama bu zaten benim Angular projem bildiğiniz üzere. Angular CLI ile oluşturuldu. Angular'ın çıktı dizini farklı. Nasıl farklı? Şöyle göstereyim. Angular ben build aldığımda projeyi dist/proje adı altına çıkartıyor. Yani şurada dist/projenin adı. Bu yüzden kapasitör config'e gelip buraya www değil de dist/projenin adını yazdığım zaman tekrar bunu çalıştırdığımda büyük ihtimalle hata vermeyecektir. Yine hata verdi. Şu dist'e bir bakalım. Unuttum. Dist/proje adı/ benim ihtiyacım olan browser. Şimdi burası kafanızı karıştırabilir. Angular'da SSR kullandığım için hem server dosyaları hem browser dosyaları var. React'te ve Vue'da burası böyle olmayacak. Sizin yönteminiz daha farklı. Siz build aldığınızda görmeniz gereken dosya aslında index.html. Bu neredeyse index.html. O dizini vermemiz lazım. Çok pardon.
Dolayısıyla proje adı browser dersem ben index.html'im burada. Pardon, açmasam daha iyiydi. Kaydettim. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Yine hata verdi. Önce sil diyor. Oluşan projeyi önce bir sileyim ve tekrar ekleyelim. Evet, şu an hata vermedi ve oluşturdu. Şimdi bir bakalım, iOS klasörümüzü görüyoruz. iOS projemiz oluştu. Buradan sonrası dediğim gibi yine aynı npx cap sync dediğimde dist'teki dist'teki browser'daki index.html ve css dosyalarımı iOS'in içine aktardı. Yine tekrar npx cap open iOS dediğimde Xcode'da açıyorum. Gördüğünüz gibi projem geldi. Dosyaları bir tarıyor. İlk aşamada dediğim gibi bu biraz uzun sürebilir. Çok da uzun sürmedi. Buradan yine hemen bir simülatörümü seçiyorum. iPhone 16 Pro'yu seçtim. Çalıştıra bastığımda aynı şekilde artık web sitem bir mobil app olarak çalışıyor olacak. Hemen simülatörümü açtım. Evet, gördüğünüz gibi web sitem artık bir mobil app olarak çalışır durumda. Simülatörümün içerisinde. Burada uygulamayı görebilirsiniz. YouTube test, bu da web sitem. Bir tane mobil app oluşturduk aslında bu video içerisinde. Son olarak Ionic ve kapasitörle alakalı size birkaç tüyo vereyim. Ionic'in web sitesine giderseniz burada Components diye bir sekme var. Buraya gittiğinizde sol tarafta bütün Ionic komponentlerini görebilirsiniz. Bu komponentlerden herhangi birine tıkladığınızda, örnek veriyorum, benim bir listeye ihtiyacım var. Ion list komponentine tıkladım. Burada nasıl kullanacağımı bana anlatıyor. Bir ön izleme var. iOS'te nasıl görünür? Android'de nasıl görünür? Buradan onu değiştirebiliyorum. Buradan framework'ümü seçebilirim. Angular, düz JavaScript, React veya Vue şeklinde. Ben Angular kullanıyorum. Altta da kodlarını görebilirsiniz. Bu kodu alıp projenize koyduğunuzda burada da TypeScript tarafı var. Yine React'e bir bakalım. React'te de bu şekilde çalışıyormuş. Bunu alıp koyduğunuzda projeniz de artık bu şekilde bir listeniz olacak. Burada tabii birçok komponent var. Örnek vereyim. Range komponenti varmış. Şu şekilde seçimler yapmanızı sağlayan. Search bar komponenti varmış. Bildiğiniz native search bar. Android'de de bakayım bu şekilde görünüyor. Android bana göre biraz çirkin geliyor ama ne yapalım, onların tasarımı da bu. Toolbar komponentleri var. Tepe taraf için. Şu şekilde toolbarlar var. Bunların kodlarını hemen altından bakıp kullanabiliyorsunuz. Burası Ionic tarafı. Şimdi kapasitör tarafında ise yine ana web sitesindeyiz. Kapasitörün web sitesindeyiz. Burada plugins diye bir sekme var. Plugins'e gittiğinizde bu sol tarafta API'lar diye bir kısım göreceksiniz. Burada da cihazın native API'larını nasıl kullanırız? Yani kamerasına, Bluetooth'una, haptik feedback'lerine, klavyesine, hareket sensörlerine vesaire vesaire nasıl erişiriz? Örnek verelim, kamerasını kullanmak istiyorum. Kameraya tıkladığınızda burada önce size diyecek ki bu plugin'i yüklemen lazım. Bunların hepsi kurulu gelmiyor çünkü gereksiz yer kaplayacaktır bundle size'da. Bu yüzden sadece kullanacaklarınızı kullanmak istediğinizde kurmanız gerekiyor. O da çok basit. npm install diyerek kuruyorsunuz. npx cap sync yaparak da dosyaları senkronladığınızda artık bu projenizde kamera özelliği var demek. Sonrasında iOS için ve Android için izlemeniz gereken adımları burada anlatıyor. Bunları da yaptıktan sonra nasıl kullanıyoruz? Bildiğimiz JavaScript kodu yazarak, örnek verelim, burada bir asenkron fonksiyon oluşturmuş. Kamera.getPhoto dediğinde bu fonksiyonu çağırdığında otomatik olarak kamerayı açıyor olacak cihaz. Başka bir örnek bakmak istersek haptics'e bakalım, haptik feedback'lere. Yine plugin'i kurdunuz, npx cap sync dediniz. Sonrasında burada birkaç tane örnek vermiş. Mesela medium seviye bir haptik için yine asenkron çalışıyor fonksiyonlar burada. Evet, haptic.impact impact style medium. Bu fonksiyonu çağırdığınızda telefon medium, yani orta seviyede titreyecek. Çok basit, gördüğünüz gibi JavaScript yazıyoruz bildiğimiz. Bu şekilde de pek çok API'yi kullanabiliyoruz, native API. Bunun dışında community'nin geliştirmiş olduğu pluginler de var. Bunları nereden görebilirsiniz? Bu yukarıda Community Plugins
diye bir kısım var. Buna bastığınızda kapasitör, community ve Cape Awesome diye 2 tane, hatta 3 tane Cordova ekosistemi de var. 3 plugin ekosistemi var. Bunların ayrı ayrı GitHub repolarını ziyaret edip orada da bir plugin listesi göreceksinizdir. Onları da oradan indirip kullanabilirsiniz. Ama çoğu zaman official API'ler, kapasitörün kendi ekibinin hazırladığı API'ler yeterli. Kamera, browser, barcode scanner, burada bir sürü şey var. Bunların hepsi yeterli. Gördüğünüz gibi sadece JavaScript, HTML, CSS kullanarak mobil app yapabiliyoruz. Angular, React, Vue'da kullanabilirsiniz. Bunları nasıl yapıyoruz? Kapasitör ve Ionic sayesinde yapıyoruz. Ionic şart değil. O bir UI framework'ü, UI library'si. Ama kapasitör burada asıl işi gören kütüphane, en önemlisi kapasitör. Konuyla alakalı merak ettiğiniz soruları aşağıda yazın mutlaka. Bununla alakalı yeni videolar çekebilirim. Kapasitörle alakalı çekebilirim. Ionic'le alakalı çekebilirim. Angular ve Ionic ile alakalı sıfırdan uygulama geliştirdiğimiz videolar da yapabilirim. Mutlaka yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.